Uzay çok zorlu bir ortam. Hava yok, yer çekimi yok. Radyasyon gibi sizi öldürebilecek tonla her şey var. Her ne kadar insanlar için yaşanılamaz bir yer olsa bile robotlar için pek öyle değil. Made in Space isimli bir firma robotların dayanıklılığını 3 boyutlu yazıcılarla birleştirip uzaya bir örnek gönderme hazırlığı yapıyor. Archinaut isimli bu cihaz, yörüngede uydular ve cihazlar inşa etmek için ideal bir fikir gibi görünüyor. Bu 3 boyutlu yazıcı özel bir termal yalıtkan tabaka içinde gizli, böylece uzay boşluğunda sorun yaratabilecek birçok etkenden korunmuş oluyor. Archinaut'un inşa edebilecekleri çok çeşitli ama bunları yazıcıdan çıkartıp düzenleyebilmek için robot kollara sahip olacak. Böylece radyasyona ve soğuğa karşı korunaklı bir ortamda basılan parçalar robot kollar ile toplanıp monte edilecek. Uzayın bir şeyler inşa etmede avantajı, yer çekim gücü ve ağırlık olmadığı için istediğiniz uzunlukta ve büyüklükte nesneler üretebilmeniz. Şirket bu yıl içinde prototipine tam zamanlı çalışan bir halef göndermeyi planlıyor. Ancak küçük ölçekli yazıcıları daha büyük bir şeye giden bir sıçrama tahtası gibi düşünüyorlar. Şirketin uzayda büyük ölçekli yapılar inşa etme projesi Archinaut diye geçiyor. Geçtiğimiz Kasım ayında NASA'nın devrilme noktası teknolojileri talebiyle ödüllendirilen Archinaut, NASA'dan 2 yıllık 20 milyon dolarlık bir sözleşme ile finanse edilen bir özel kamu ortaklığıdır. Made in Space, uluslararası uzay istasyonu dışındaki yörüngede çalışacak bir kombinasyon 3 boyutlu yazıcı ve robotik kol oluşturmak için Northrop Grumman ve Oceanering Space System ile ortaklık yapıyor. Uzayda yaşayan bir robot diye düşünebiliriz. Robotun gövdesi yazıcının kendisinden bile daha büyük olabilen dijital bir tasarımdan parçalar üreten bir 3 boyutlu yazıcıdır. Yazıcıya takılan bir robotik kol parçaları diğer prefabrika parçalarla birlikte daha büyük bir yapıya parçalayabilir ve insan gerekmez. Projenin ilk aşaması Archinaut'un yörüngedeki yapıları 3 boyutlu yazdırma ve birleştirme yeteneğini gösterecek. Her şey plana uygun giderse ekip yazıcıyı büyütmeyi ve daha fazla robotik kol eklemeyi umuyor. İşte o zaman eğlence başlıyor. Yörünge içi üretim, Archinaut'un vaatleri, görevleri tipik fırlatma kısıtlamalarından kurtulacak. Şu anda yörüngeye yerleştirilen yapıların dünya yer çekimine dayanması, kargo olarak katlanması, fırlatmanın zorluklarına dayanması ve uzayın zorlu ortamında hayatta kalması gerekiyor. Eksiksiz yapılar göndermek yerine büyük şeyleri basmak için ham maddelerin yanı sıra sensörler, elektronikler ve piller gibi temel bileşenleri piyasaya sürebilirler. Rush uzaya yerleşiyorsak SpaceX vagonu inşa ediyor, kazmaları vuruyoruz ve Archinaut bu araçlardan biri diyor. Çıkarımlar çok büyük. Büyük yörünge yapıları uzay aracını, uyduları ve diğer araştırma ve telekomünikasyon altyapısını içerebilir. NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Direktörlüğü'nün yardımcı yöneticisi Steve Jorke, dış gezegenlere 15 metrelik bir teleskop yapmak istediklerini söylüyor ve Rush, Mars'ın da akıllarında olduğunu söylüyor. Sonunda Archinaut potansiyel olarak telekomünikasyon uyduları için sinyalleri ileri geri ışınlayacak bir reflektör inşa edip entegre edebilir veya Mars transit aracı gibi gelecekteki bir insan uzay aracına yapılar ekleyebilir. Mars ve NASA Archinaut One misyonu tarafından gösterilecek uzay içi robotik üretim ve montaj teknolojisinin astronotların yedek parçalar ve diğer ekipmanlar için yer tabanlı tedarik zincirlerinden çok uzakta olacağı, Ay ve Mars'a yapılacak insan seferleri için önemli olabileceğini söyledi. Uzayda uydu bileşenleri ve yapıları üretmek, gelecekteki görevler için fırlatma ve nakliye maliyetlerini azaltabilir.
NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Jim Reuter, uzayda robotik üretim ve montaj tartışılmaz oyun değiştiriciler ve gelecekteki uzay araştırmaları için temel yeteneklerdir dedi. Bu dönüştürücü teknolojinin geliştirilmesinde başı çekerek Amerika Birleşik Devletleri bir astronotlarla birlikte Ay'a ve ardından Mars'a doğru ilerlerken uzay araştırmalarındaki liderliğini sürdürecek. NASA uzayda bir üretim kapasitesinin, büyük iletişim antenlerinin, teleskopların ve diğer yapıların yapımına ve montajına da izin verebileceğini söyledi. Made in Space, astronot aletlerinin ve fiber optik kabloların uzayda üretimini göstermek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 3 boyutlu baskı teknolojisini test etti. Archinaut One, şirketin serbest uçan bir uydudaki ilk 3 boyutlu baskı demosu olacak. NASA tarafından yörüngede üretimi ilerletmek için seçilen 3 öneriden biri olan Jerky, yalnızca insan ve robot uzay keşiflerini ve ilerletmeyi değil, aynı zamanda uzayda Amerika Birleşik Devletleri ticari faaliyetleri için yeni yetenekler sağlamayı umduklarını söylüyor. Önümüzde hala teknik zorluklar var. Ancak başarılı olursa uzayda daha kalıcı bir insan varlığına giden başka bir önemli adım olacak. Evet, Archinaut 3 boyutlu uzay yazıcısı aslında gelecek teknolojilerinden diyebiliriz. Eğer başarılı olurlarsa gerçekten bu teknolojiyle direkt dünyanın yörüngesine, yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesiyle kesişir muhtemelen ama yani o yörüngelerde olan bir cihaz düşünün ve 3 boyutlu baskıyla bir teleskobu ya da diğer uzay araçlarını inşa edebilecek ve hiçbir şekilde dünyanın yerçekim kuvvetiyle uğraşmayacağız veya roket teknolojisiyle uğraşmadan direkt üretip uzaya bırakabileceğiz cihazlarımızı. Ve tabii ki bu robotun ya da artık 3 boyutlu yazıcının diğer bir avantajı da astronotların görevlerinde ufak tefek parçalar olur ya da yine böyle cihazlar olabilir. Bunların yapımını yapıp direkt astronotlara alabilir vaziyete getirebilir. Ki bu teknoloji eğer olursa Ay'a ve Mars'a da bu şekilde yerleştirilebilirse kolonileşme yoluna bir adım olabilir ve rahatlıkla kolonileşme sağlanabilir. Bu teknoloji gerçekten ilerlerse. Ve Archinaut'u ben bir belgeselde de ve okuduğum kitaplarda da duymuştum. Daha doğrusu okuduğum bir kitapta da bahsediliyordu. Ve yani gördüğüm kadarıyla, benim de incelediğim kadarıyla eğer ileride bu teknoloji gerçekten faaliyete geçerse birçok kapıyı da önümüze açar. Ne gibi derseniz, böyle teknolojiler, yani uzay ve askeri teknolojiler genelde geliştirildikten sonra insanların kullanımına da farklı metotlarla yerleştiriliyor. Yani şöyle düşünün, bu şu an bilgisayarlar veya işte cep telefonları bundan 20-30 sene önce düşünebiliyor muyduk? Sadece belli kesimin elindeydi. Belli kesim kullanabiliyordu. Ama şimdi günlük yaşantımızda herkesin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ve bunların hep başlangıçları ya askeri teknoloji ya da uzay teknolojisi üzerine oluyor. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.